Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel telefon çantasını öreceğiz. Şöyle göstereyim. Ben kendi telefonuma göre ördüm. Telefonum bu değil. E, Xiaomi telefon gene ama e, farklı bir modeli. Biraz daha büyük. O yüzden kendi telefonumun ölçüsüne göre ördüm. E, Oldukça şık. Modeli de çok güzel. Ben sapını kendinden ördüm. Siz dilerseniz buralara küçük halka ve sapını papağana örüp o şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde sade yapabilirsiniz. Oldukça kolay bir yapımı var. Yaklaşık 10 santim eninde ve telefonumun boyu kadar yapıyorum. O yüzden santim ölçüsü vermeyeceğim. Siz kendi telefonunuzun boyuna göre ölçüp yapabilirsiniz. Şöyle farklı renklerinize ördüm. Mavisini yaptım, grisini yaptım. Daha birçok rengi var elimde. Toplu bir siparişim var. Onu örüyorum. Örerken de size videosunu çekmek istedim. Böyle oldukça hoş bir örnek. Model çok güzel. Sanki iki kat örülmüş gibi tok bir dokusu var. Ya kağıt iple, polyester makrame, pamuk makrame, rafya bunlarla örüldüğünde kalıp gibi durabilecek bir model. Yani içine besleme yapmanıza gerek yok. Tabanına tabanlık ya da keçe koymanıza gerek yok. Çünkü oldukça sert ve kalın bir dokusu var. Sadece astarlayıp o şekilde bir çanta, büyük bir çantada yapabilirsiniz. Ben yaparken Diva'nın Diva Line makrome ipi kullandım. Bu böyle gül kurusu gibi bir pembe. Renk numarası 00072. Dilerseniz bu renk yapmak isterseniz renk numarasını da vermiş olayım. Şimdi ölçü vermeyeceğim dedim. Şöyle söyleyeyim. Zincir çekiyoruz ilk önce. Tabii ipimizin ucunu yakacağız. Polyester ip olduğu için sökülme yapıyor. Şöyle sabitleyelim. Şimdi telefonun dediğim gibi eni kadar zincir çekiyoruz. Zincir sayısı çift olmak zorunda modeli kurabilmek için. O yüzden 18, 20, 22 gibi sayılarda zinciri çekersek modeli sorunsuz kurabilirsiniz. Şöyle 20 tane zincirimi çektim. Şunları kaldırayım. Odaklanma sorunu yapıyor çünkü. 20 tane zinciri çektikten sonra bir tane fazlalık zincirimizi çekiyoruz. İkinci zincirden itibaren birer birer sık iğne yapıyoruz. Her zincire bir tane sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. İlk yaptığım zincire kadar geldim. Bütün zincirlerime tek tek sık iğnemi yaptım. Şimdi bu ilk yaptığımız zincire başlarken yaptığımız zinciri burada dönüş için 3 tane sık iğne yapacağız. Aynı zincirin içine. 2 ve 3. Bu şekilde dönüşümüzü sağlamış olduk. Şimdi normal her sık iğnenin karşılığına birer tane sık iğne yaparak diğer kenarımızı oluşturuyoruz. Yani şöyle tek sıradan oluşan bir oval taban gibi düşünebilirsiniz bunu. Şu şekilde hepsine her sık iğnenin karşılığına bir tane sık iğne yaparak diğer başa kadar örüyoruz. Evet, şu şekilde başa kadar geldim. Şu ilk başta başladığımız sık iğnenin olduğu boşluk kaldı.
Şimdi bir tane buraya yapmış olduk ilk başlarken. Aynı zincirin içine 2 tane daha sık iğne örerek bu tarafı da üçlemiş oluyoruz. 1 2 ilk başta yaptığımız sık iğne, toplamda 3 tane olmuş oldu. İlk sık iğneye batıp kaydırma zinciriyle kapatıyoruz ve şöyle minik bir sıradan oluşan bir tabanımız oluştu. Şimdi tabanın ikinci sırasını yapacağız. Bir tane zincir çekiyoruz. Hemen dibindeki sık iğneye ilk yaptığımız sıraya batıyoruz. Başına değil. Sık iğnelerin dibine batıyoruz. Ve böylece ne? Uzunca bir sık iğne elde etmiş oluyoruz. Bakın, sık iğnenin tepesine batmıyoruz. Dibine batıyoruz. Zincirin olduğu yere. Bu şekilde uzun uzun sık iğneler yapmış olacağız. Ortada kullandığımız zincire batıyoruz. Yani sık iğnenin altına batmış oluyoruz. Ve şu şekilde uzun uzun sık iğnelerimiz oluyor. İkinci bir sıra geçmiş oluyoruz üstüne yani. Bu sıramızda da bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Köşeye geldiğimizde yine 3 tane sık iğneye 3 tane uzun sık iğne yapacağız üstüne. Şimdi ben sıra başına kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Köşedeki 3 tane dönüşümüzün olduğu yer kaldı. Şimdi de oraya çalışacağız. 3 tane sık iğnemiz vardı burada. O boşluğa batıp 3 tane böyle uzun uzun sık iğnemizi yapıyoruz. Sıkmadan yapın, köşeyi rahat dönebilmek için. Ve 3 tane sık iğnemizi de köşemize yapmış olduk. Şimdi yine birer birer sık iğneleri dibine batarak, zincir yani ilk başta kurduğumuz zincire batarak, bu tarafta da uzun uzun sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şu şekilde sık iğnelerin dibine batarak şöyle sıramızı başa kadar gelelim. Evet, köşeye kadar geldim ben. Şimdi bu köşede başta bir tane yapmıştık zaten. 2 tane sık iğne kaldı burada. Bu sık iğneleri yaptığımız boşluğa batarak 2 tane daha uzun sık iğnemizi yapıp burayı da 3'e tamamlıyoruz. 2 tane daha ördüm ve ilk başta yaptığımızla birlikte 3 tane olmuş oldu. İlk yaptığım sık iğneye batıp kaydırma zinciri yaparak sırayı kapatıyorum. Evet, şu şekilde böyle tabanımızı oluşturmuş olduk. Taş gibi bir taban oluyor. Üstüne bir kat daha uzun sık iğne yaptığımız için. Şimdi model kurulumu için ilk sıramızı yapmaya başlıyoruz. Model 4 sıradan oluşuyor. 2 sırası sık iğne, 3 ve 4. sıralarda da modelimizi kurup tamamlıyoruz. Hemen dibine batarak ilk sık iğnemi yapıyorum. Şimdi normal sık iğnemi yaparak köşeye kadar devam edeceğim. Birer birer sık iğne yapıyoruz. Oldukça zevkli bir yapımı var. Kaç tane çanta ördüm bilmiyorum. Hiç sıkılmadım. Çok da çabuk ilerliyor. Yani oturursanız 2 saatte, 3 saatte çantayı bitirebilirsiniz. Evet. Köşeye kadar geldim. Şimdi bu köşelere de 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Arttırma yapmıyoruz. Çünkü tabanımız tek bir sıradan oluşuyor. 3 tane sık iğneyi de şu şekilde yapıyorum ve köşemizi yapmış olduk. İlk yuvarlaklığı vermiş olduk.
birer birer sık iğneleri yaparak diğer köşeye kadar öreceğiz arkadaşlar. Evet, köşeye kadar geldim. Bir tane başta yapmıştık. 2 tane daha sık iğnemizi yapıyoruz. Şurada kaydırma yaptığımız bir tane yer var. Bu sıraya mahsus olmak üzere ona da bir tane yapıyoruz. Ve şimdi ilk zincir sık iğnenin üstüne batıp kaydırma zinciri yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilk sık iğne sıramızı yaptık. Şöyle sert olduğu için tabii şimdi şekil almıyor. Şu şekilde ilk sıramızı örmüş olduk. Şimdi aynı şekilde bir sıra daha sık iğne yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, ikinci sıranın sonuna doğru geliyorum. Birer birer sık iğnelerimi örüyorum. Evet, son sık iğnemi de yaptık. Bu kaydırma zincirimiz. Buraya dokunmuyoruz. İlk sık iğnenin üstüne batarak şu şekilde kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi modelimize ait 2 sıra sık iğnemizi örmüş olduk. Şimdi ilk modeli kurarken kolaylık olsun diye böyle iç kısmını dışarı alıyoruz. Ters çeviriyoruz yani. Rahat örebilmek için. Bunu sadece bu sırada yapıyoruz. Şimdi zincirimizi çektik. Dönüyoruz. Şimdi bakın şu zincirin dibindeki geride olan bu kaydırma zinciri. Bunu ellemiyoruz. İlk gerideki sık iğneye batarak şu kaydırma görüyorsunuz şurada. Onu ellemiyoruz. İlk sık iğneye batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi yapacağımız şey şu sık iğneyi yaptık. Devamı burası. Bakın şuralarda uzun yaptığımız sık iğneler var. Şöyle yatay yatay pirinç tanesi gibi ilmekler var. Bakın şunlar. O boşluklara batacağız. Şimdi ilk sık iğnenin hizası şu. Buraya bir şey yapmıyoruz. Uzun sık iğneyi yaparken bir yandakinin hizasını takip ediyoruz. Sık iğne, ikinci sık iğne ve ikinci sık iğnenin dip noktası. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum yani. İlmeğimi alıyorum. Ve bir tane böyle uzun sık iğne örüyorum. Hemen yanındakine 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. Uzun sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine bir tane kısa normal sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. Bu sırayı bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Bir kısa sık iğne, bir uzun sık iğne yaparak şu şekilde 1, 2, 3. boşluğa batıp sık iğnelerimi örüyorum. Ters çevirdik rahat örebilmek için. Bunu sadece ilk modeli kurarken yapıyoruz. Diğer sıralarda daha rahat batabildiğimiz için gerek kalmıyor. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yanındakinin 1, 2, 3. boşluğuna batıp uzun sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde. Yanındakine kısa yapıyorum. Bir sonraki 1, 2, 3. boşluklu köşelerde şaşırmayın. İlmekler biraz üst üste binmiş gibi duruyor. Uzun sık iğnemi yaptım. Kısa sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. sık iğne. Boşluğa batıp uzun sık iğnemi örüyorum. Ve diğer tarafa da devam ediyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde sıramızı örüyoruz.
Evet, köşeye kadar geldim. Şimdi şurada kısa sık iğne ile başlamıştık. Bir tane uzunumu yaptım. Kısa sık iğne yapıyorum. Şimdi iki tane kısa sık iğne yan yana olmuş oldu. Tam şurası birleştirme noktamız. O birleştirme noktasına son uzun sık iğnemizi yapacağız. 1 2 3. boşluğa batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Yaptım uzun sık iğnemi. Ve şu ilk yaptığımız, başlangıçta ilk yaptığımız normal sık iğneye batıyorum ve kaydırma zincirimi yapıp bir zincir çekiyorum ve ilk sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi normal haline çeviriyoruz. Ters kısmını içe aldık gene. Burası örgümüzün düz yüzü. Şu şekilde bakın, hep bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun, bu şekilde düzgün bir şekilde yapmış olduk. Şimdi modelin dördüncü son sırasında bu üçgen uzun uzun sık iğneleri üçgen hale getireceğiz. Şimdi zincirimizi çektik, döndük. Gerimizde kalan uzun sık iğnenin ilk katını alıyorum şu şekilde. Önümdeki uzun sık iğnenin bir ayağını aldım. Şu şekilde bir tane sık iğne ile birleştirdim. Bu benim ilk sık iğnem olmuş oldu. Evet, şu şekilde ilk sık iğnemizi yapmış olduk. Geride bir tane sık iğnemiz var. Onu normal sık iğne örüyoruz. Kalan diğer taraftaki ayağı aldım. Bir sonrakinin ilk ayağını alıyorum. Ve bir tane sık iğnemi yapıyorum. Geride bakın bir tane sık iğne var. Oraya bir tane normal sık iğnemi örüyorum. Şu şekilde üçgenler oluşturuyoruz. Aldım ilmeği, diğerinden de bir tane aldım. Birleştirerek sık iğne örüyorum ve gerideki sık iğneye batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Kalan ayağı aldım, diğerinden de bir tane aldım. Sık iğnemi ördüm. Geride bakın bir tane şurada sık iğnemiz var, oraya batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Gerideki sık iğneye de batarak bir tane sık iğne arıyorum. Evet, sona doğru geliyorum. Sık iğnemi yaptım. Son bakın bir tane uzun sık iğnelerin ayakları var. Onu da bu şekilde kapatıyoruz. Ve bitirmeden önce geride bakın şurada bir tane sık iğnemiz var. Bunu atlamayın sakın. Çünkü birer tane şu uzun, aralarda sık iğneler var bakın. Şu uzunlar yaptığımız, arada bir tane sık iğne var, ikincisi var. Sık iğne var, modelimiz var. Yani aralarında sık iğne olmak zorunda. Burada o son sık iğneyi yapmazsanız iki tane uzun sık iğnenin olduğu model yan yana denk gelir. Olmaz. Şu geride bakın bir tane sık iğnemiz var. Onu yapmayı unutmayalım. Şimdi şu yaptığımız ilk sık iğneye kaydırma zinciriyle sıramızı tutturuyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Evet, ilk modelimizi kurmuş olduk. Şimdi yine iki sıra her sık iğneye birer tane batarak iki sıra sık iğnemizi örüp gelelim, ikinci kez modeli birlikte kuralım. Evet, ikinci sıra sık iğnemi bitirmek üzereyim. Son sık iğnemi yaptım. İlk sık iğneye kaydırmayla tutturup bir tane zincirimi çektim. Evet, modelin ilk iki sırasını örmüş olduk. İki sıra sık iğne. Şimdi ne yapıyorduk? Zincirimizi çektik. Çantamızı çeviriyoruz. Yani içini dışına
çıkartmamıza gerek yok. Şimdi burada daha rahat batabiliriz. Şu ilk gördüğümüz ilmek gibi olan kaydırma, biliyorsunuz. Onu dokunmuyoruz. Bu kaydırma zincirimiz. Hemen yanındaki sık iğneye ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bakın, bir yanındakine şuraya uzun sık iğnemizi yapacağız. 1 2 üçüncü boş. Bakın, görüyor musunuz? Birer tane. Şimdi daha kolay öreceksiniz dememin sebebi oydu. Birer tane böyle yatay, bakın, pirinç tanesi gibi ilmeklerimiz var. Onun hemen sağ yanına batacağız. Yani hiç saymadan tıkır tıkır örebileceksiniz. Alıştıktan sonra. İlk sık iğnemi yaptım. Şimdi ikinci uzun sık iğnemi yapacağım. Bakın, pirinç tanesi gibi olan ilmeğim şurada. Şu. Hemen onun sağ yanına batıyorum. Bakın, arkasını çevirdiğimde gördünüz mü? Şu modelin hemen yanından çıkmış oldum. Aynı hizada. Bu şekilde ilk uzun sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındakine sık iğnemi yaptım. Bakın, şimdi uzun sık iğneyi yapacağım. Bakın, pirinç tanesi gibi görünen ilmeğim şu. Hemen sağ yanına 1 2 3 batıyorum. Ve uzun sık iğnemi yaptım. Bir tane normal sık iğnemi yapıyorum yanına. Bakın, şu pirinç tanesi gibi görünen, batıyorum. Uzun sık iğnemi yapıyorum. Normal sık iğnemi yapıyorum bir yanına. Bakın, hemen yanından çıkıyor. Uzun sık iğnemi yaptım. Kısa sık iğnemi yaptım. Bakın, pirinç tanesi gibi ilmeği görüyorum burada. Hemen yanına, sağ yanına bir tane normal sık iğnemi yapıyorum. Bir tane uzun sık iğnemi yapıyorum. Bir tane normal sık iğne, bir tane uzun sık iğne. Bu şekilde uzun sık iğneleri nereye yapacağınızı takip edebilirsiniz. Evet, sıra sonuna gelirken yine demin yaptığımız gibi kısa sık iğnemizi yapıyoruz. Burada iki kısa sık iğne yan yana kalacak. Bakın, şuraya son bir tane uzunu yapmamız gerekiyor. Yoksa burası böyle modelsiz boş kalır. Şimdi kısa sık iğnemizi yaptıktan sonra bakın, şurası başlangıç noktamız. Birleştirme yerimiz. 1 2 3. boşluğa batıyoruz. Bakın, tam modelin yanından çıkıyor. Uzun sık iğnemi yapıyorum. Ve ilk yaptığım kısa sık iğneye kaydırma zinciriyle birleştiriyorum. Bir zincir çekip ön yüze dönüyorum. Bakın. Şimdi 4. sıramızda alt sırada yaptığımız gibi bu birer tane uzun ilmeği birleştirerek üçgen şeklimizi vereceğiz yine. Geridekinden alıyorum ilk önce. Başlarken öyle. Geridekinden birini aldım. Önümdekinden birini aldım. Ve bu ilmekleri bu şekilde sık iğne ile birleştirdim. Arkadaki sık iğneyi normal örüyorum. Bir bu uzun ilmeği alıyorum. Bir sonrakinin bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Aradaki geride kalan sık iğneyi de örüyorum. Bu şekilde son sıramızı da arkadaşlar örelim ve ikinci modelimizi bitirmiş olacağız. Evet, son üçgen şeklimi de yaptım. Şu geride kalan son sık iğneyi arkadaşlar örmeyi unutmayalım. Son sık iğnemi de yaptım ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak kaydırma zinciriyle birleştiriyorum ve ikinci modelimizi de böylece yapmış olduk. Gördüğünüz gibi yapım aşaması çok kolay, zor gibi duruyor ama şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü model için hemen dibinden batarak başlıyoruz. 2 sıra sık iğne öreceğiz yine.
Ve ondan sonra üçüncü ve dördüncü sıraları uygulayarak telefonunuzun boyu ne kadarsa o kadar örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ben de öreyim şimdi. Ondan sonra bitiş kısmında tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, ben ördüm şöyle. Telefonumun boyu kadar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane model. Benim telefonumun boyu için yeterli olur. Şimdi telefon markasına göre değişir tabi bu. 8 model olur, 9 olur. Daha büyük olur telefon. 11 model örebilirsiniz. O ölçerek yapacaksınız onu. Şimdi model yaptıkça köşeden başlamıştık. Bu şekilde ortaya doğru kayıyor. O sorun değil. O normal bir şey. Şimdi son bitirmeden önce dibinden batarak başlıyoruz. 3 sıra sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Bitirmeden önce 3 sıra sık iğnemizi örelim. Evet arkadaşlar, şöyle 3 sıra sık iğnemizi de ördük. Şimdi bitirmeden önce bir yandaki sık iğneye batıp kaydırma. Bir sırada bu şekilde kaydırma zinciri yapacağız. Bu şekilde daha hoş görünüyor. Şöyle bir sırada kaydırma zincirimizi yapıp çantamızı bitiriyoruz. Evet, bir sıra kaydırma zincirimi de yaptım. Şimdi sona geldim. Şimdi burada ipliği azıcık uzun bırakarak kesiyorum. Kestiğim ipin ucunu hafifçe yakıyorum, sökülmesin diye. İpliğimi çekiyorum. Bunu şimdi sabitleyeceğim. Birini atlıyorum, ikincisinden şu ilmekleri şöyle ikisini şu şekilde tığıma geçiriyorum. İpi arasından çekiyorum. Ve şimdi şu ilmekten arka taraftan batarak şöyle ilmeğin içinden çıkıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum ve buraya bir ilmek görüntüsü vermiş oldum. Hiç bitiş belli olmuyor. Şimdi bu ipimi arkada saklayacağım. Yani 100 gramlık bir yumak. Birazcık uzun bırakarak kestim. Şimdi bunu da buraya yakıp yapıştıracağız. Şöyle çakmağın tersiyle bunu buraya yapıştırıyoruz. Evet, çantamızın kendisi bitmiş oldu. Şimdi bunu tam ortalayıp şöyle şu şekilde köşe noktaları, kenar kısımlarını tam bulabilmek için düzgün bir şekilde çantamızı düzeltiyoruz. İpimi alıyorum. Şimdi siz ipten sap örmek istemeyebilirsiniz. Buralara en küçük boy halka takıp zincir de ya gümüş rengi ya altın sarısı, bronz ne tercih ederseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da benim gibi askısını da örebilirsiniz. Şimdi bir tane zincirli sabitliyorum bu şekilde. Tam kenar kısmına geliyorum. Köşeye bir tanesinin ortasından batıyorum. İlmeğim geri söküldü. Evet. Bunu bu şekilde ilmeğin içinden çıkartıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir yanındakine batıyorum. İpliği de arasına aldım. Şu şekilde sık iğneyi örüyorum. Dönüyorum.
2 ilmekten olacak. Hemen diptekine battım. Bir sık iğne yaptım. İlk yaptığıma da batıyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım. Çeviriyorum. Şimdi bakın şu kenarda 2 tane yatay ilmek oluştu. O ilmeklere çalışacağız. Angles kordon öreceğiz yani. Tabii şimdi ilk olduğu için sıkı. O yüzden birazcık zorlanıyoruz batmakta. Ama bundan sonrakiler gayet kolay. Şu şekilde 2 ilmeğe batıyoruz. İçinden geçtim. İkisini birlikte sık iğne olarak örüyorum. Çeviriyorum. Bakın burada gayet belirgin. Batıyorum ikisine de. Şu şekilde. Aldım ikisini. Sık iğne örüyorum. Çeviriyorum. İkisine batıyorum. Çıkarttım ilmeğimi. İkisini birlikte örüyorum. Çeviriyorum. Bakın şu ikisi. Battım. İlmeği aldım. Ve ördüm. Bakın yatay yatay burada 2 tane ilmek belirgin zaten. Çevirdim. Hemen bu ikisine batıyorum. Bakın şimdi ne kadar rahat örülüyor. Sıkmadan örün. Gevşek gevşek örün ki bu ilmekler sıkı olmasın. Battım, ilmeğimi aldım. Sık iğne örer gibi örüyorum. Döndürdüm. İkisini aldım. İlmeği içinden çıkarttım. İkisini birlikte örüyorum. Dönüyorum. Bu şekilde askımızı ben 1,20 1 metre 20 santim kadar örüyorum. Siz istediğiniz uzunlukta bu şekilde askınızı çevire çevire istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Bakın şu şekilde angles kordon örmüş oluyoruz. Şimdi ben askımı bitireyim. Bu tarafa montesini yapalım ve telefon çantamızı bitiririz. Evet arkadaşlar, askıyı ben ördüm, bitirdim. Şöyle 1,20 gibi oldu. Şimdi bu askıyı bu tarafa monte edip bitireceğiz. Kıvrık olmamasına dikkat edelim. Bir düzeltelim önce ve bunu tam buranın karşılığına monte edeceğiz. Şimdi burada kalmıştık. Alıyorum çantamı, diğer tarafını şöyle şuradan batacağız. Şu noktaya tığımla batacağım. Evet. Şöyle bir tane sık iğnemi örüyorum önce. Şu şekilde. Şimdi şu dönerek ördüğümüz 2 ilmekli yer var. O ilmekleri önce bir tığıma alıyorum. Ondan sonra bir yanındaki sık iğneye batıyorum. Şöyle yan yana olacak şekilde. Şimdi şu 3 ilmeği birlikte çekiyorum ve bunu tek seferde çekiyorum. Ve ipi birazcık uzun bırakarak kesiyorum yine. Şu şekilde. Şöyle buraya monte etmiş olduk. Şimdi şu ipimizi içer tarafta bir gizleyeceğiz. Şu ilmeklerin arasından bir kere geçireyim. Yine şu şekilde ilmeklerin ara yerlerinden yürüteceğim. Evet. Gördüğünüz gibi çantamız bitti. Şu şekilde sapını da örmüş olduk.
Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.